Kur'an'da çok ilginç bir cümle vardır. Biz Musa'ya asanı taşa vur dedik. Bu cümle tarih boyunca sadece bir mucize olarak anlatıldı. Ama hermetik gelenekte ve kadim ezoterik metinlerde bu aslında gökyüzü ile ilgili bir şifredir. Bir kozmik mekanizma tarifidir. Çünkü o kıssada taş Satürn'dür, otoritedir, devlet aklıdır, duvar ve sınırdır. Asa ise Neptün'dür. Yani başka bir tabirle sezgidir, sezgisel bir bilinçtir ve ilahi akışı temsil eder. İşte kadim alimler bu ayeti şöyle okudular. Bilgelik otoriteyi çatlatır, içindeki hakikati akıtır. Bakın burada çok ince bir sır var. Musa suyu çıkarmak için taşı okşamıyor, vuruyor. Yani hakikat ortaya çıkarken bir çatlama sesi, bir kırılma sesi ve bir sarsıntı oluyor. Ve şimdi tarihin o tozlu sayfalarında o asanın taşa vurduğu döngü yeniden başlıyor. Ne duydunuz şimdiye kadar? Zamanın düz bir çizgide ilerlediğini duydunuz. Ama aslında zaman düz bir çizgi değildir. Döngülerden oluşur. Neptün döner, Mars döner, Dünya döner ve sizin evdeki, duvardaki saatiniz bile belli bir döngü içerisindedir. Akrep, yelkovan döngüsü içerisindedir. Kol saatinizde de bazı kol saatlerinde tabii dijitalleşmeden önce ne oluyordu? Zamanın döngü olarak ilerlediğini görüyordunuz. İşte bu döngü tekrar başladı ve gelin o döngüsel kronolojiye bir bakalım. Satürn-Neptün kavuşumlarda dünyada neler yaşanmış? 1917 civarı neler olmuş arkadaşlar o asa taşa vurulduğunda? Çarlık Rusyası çökmüş. Yani gerçekten o dönemin güçlerinden bir tanesi ne oluyor? Çöküyor. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Krallar, taçlar, yıkılmaz sanılan o taşlar çatlıyor. Yani nerede bir otorite varsa orada Neptün'ün çözeltisi başlamış 1917 civarında. Aslında çok daha geri de gidebiliriz. Milattan önceden başlayabiliriz ama sizi sıkmak için o kadar teferruata girmiyorum. Günümüze biraz hızlı gelelim. 1989'da yine asa taşa vurmuş. Bakın taşa vuruyor ya, o zaman ne yıkılıyor biliyor musunuz? Berlin Duvarı. Yani Berlin Duvarı bir taş, biliyorsunuz otorite, o duvar yapılmış, oradaki duvar yıkılıyor. Yani gerçek anlamıyla gerçekten bir taş yıkılıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Sınırlar değişiyor. Çünkü Neptün bulunduğu yeri ne yapar? Çözeltir ve oradaki sınırları gevşetir. Ve orada Satürn bile olsa bunu yapar. O yüzden de ne diyorlar? Taşı delen suyun şiddeti değildir, devamlılığıdır diyorlar, değil mi? Bir Çin atasözü öyle diyor. İşte o zaman neler olmuş? Sınırlar değişmiş, dünya değişmiş. Ve şimdi takvimler 2026'yı gösteriyor ve bu seferki hepsinden daha sert. Çünkü ilk defa Satürn-Neptün kavuşumu Zodyak'ın o başlangıç çizgisinde, yani Koç burcunun 0 derecesinde buluşuyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu sefer devletler, sadece sistemler değişmiyor. İnsanın tanımı değişiyor. Astrolojide Koç ben kimim sorusudur ve bu döngüde şuna dönüyor. Ben sandığın kişi miyim yoksa bana öğretilen kişi miyim? Satürn ve Neptün otorite ve hakikat tam bu noktada çarpıştığında sahte liderler, sahte öğretmenler, sahte kurtarıcılar erir. Mış gibi yapanlar, spiritüel egoyu kimlik sananlar ne olacaktır? Hayatta ve ayakta kalamaz. Tabii hayatta kalabilirler ama ayakta kalmaları mümkün değil. Sistem gerçek olmayana yapı izni vermeyecek arkadaşlar. Bundan sonra bol keseden atmak, sallamak yok diyor bu Satürn-Neptün kavuşumu. Tabii ikinci bölümde ele alacağımız ikizlerin o bilinç enerjisi, o matematiksel enerjisi, o veri enerjisi, o yapay zeka enerjisi de işin içine girdiğinde artık çöp bilgiler, insan hayatına fayda sağlamayan, sizi hayal dünyasında gezdiren bilgiler gitgide ayıklanacak. Evet, dedik ki sistem gerçek olmayana yapı izni vermeyecek. Peki
Bu enkazın altında mı kalacağız? Tabii ki hayır. Taş çatladığında korkanlar için kıyamettir arkadaşlar. Ama susamışlar için o çatlak bir pınardır. Ayette ne diyordu? Her topluluk içeceği yeri bildi. Siz kendi gerçeğine uyananlar, siz korkusuyla yüzleşip ben buradayım diyenler. Bu döngü sizi yıkmak için gelmiyor. Bu döngü yıllardır sırtınızda taşıdığınız o sahte yükleri, o başkalarına ait taşları sırtınızdan atmak için geliyor. Taş çatlayacak evet ama o çatlaklar sizin hakikatinizden akacak. Biz kurban değiliz. Biz o suyun yatağını değiştirecek olanlarız diyeceksiniz. Eskisi gibi yaşayamayacaksınız. Çünkü artık eskisinden daha gerçek yaşayacaksınız. Peki taş çatladı, su açığa çıktı, otoriteler yıkıldı. Peki bu yeni dünyada bilgi nasıl yayılacak? İşte hangi suyu içeceğimize kim karar verecek? İşte tam orada gökyüzünün bir başka dev oyuncusu devreye giriyor. Yani zihinsel kıyamet. Sadece devletlerin değil, bilginin de el değiştirdiği ve o az önce bahsettiğim yapay zekanın ve verinin hayatımızı yönettiği bir döngüye giriyor. Dolayısıyla 7 yıllık bir Uranüs ikizler çağı başlıyor. Tabii ne kadar çağsa, çağcık diyelim biz buna. Çünkü asıl çağ 2150'de başlayacak. Bu onun bir fragmanı gibi diyebiliriz. Evet, taştan akan o suyun hangi teknolojik nehirlere döküleceğini ve bizi bekleyen o büyük bilgi savaşını bir sonraki videoda konuşacağız. İkinci bölümde Uranüs'ün ikizlere geçişi ve aynı zamanda bu Satürn-Neptün kavuşumuyla beraber etkilerini size anlatacağım. Ama üçüncü bölümde bu devrimin sizin burcunuzu, evinizi, işinizi, aşkınızı nasıl vuracağını tek tek ince ayrıntılarıyla detayına kadar inceleyeceğiz. Ama önce zihnimizi hazırlamamız gerekiyor. Bir sonraki videoda Uranüs ikizler devriminde görüşmek üzere.